Hocamla YouTube'da yayındayız, bekliyoruz. Ezdeşir hocam hoş geldin. Bir yandan da Instagram'daki arkadaşlara linki gönderiyorum ki katılsınlar diye canlı yayınımıza. Nasılsınız, iyi Merhaba. misiniz? Değerli hocamız Ezdeşir Kemali bizim kıymetlimiz. Kendisini çok seviyoruz. Öncelikle hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim hocam, sizi sormalı. Teşekkürler. Hazırlandım kendimce. Konu çünkü çok güzel bir konu. Değerli bir konu. Ee, Gerçekten biz vücudumuzda, yani vücudumuzla ilgili çoğu şeyi bilmiyoruz. Yani vücut bizim kayıp ana dilimiz. Gerçekten insanlar vücudunu keşfedemiyor çoğu zaman. Biz burada bugün konuşacağımız konu, yeni gelenler için de söyleyelim. Neden vücut kayıp ana dilimizdir diyoruz. E, Hocam hepimiz konuşmayı öğreniyoruz. E, dinlemeyi ama unutuyoruz. Konuşmayı çok iyi biliyoruz ama vücudumuzu dinlemeyi unutuyoruz. Bu akşam vücut neden bizim kayıp ana dilimiz olduğunu konuşacağız. Bu akşam da benim aynı zamanda hem mentörlüğümü yapmıştır, hem abilik yapmıştır, hem hocalık yapmıştır. Mesleğe ve hayata bakışımda da izi olan kıymetli bir isimdir Ezdeşir Kemali. Onunla beraber olacağız. Hocam uzatmadan isterseniz e, önce bir sizi kısaca tanımak istiyoruz. Hani ilk defa tanıyanlar için. Sonrasında da sorularıma başlamak istiyorum. Beni tanımak istiyorsun. Ne söyleyeyim? Sen bana sor. Çünkü kendimi anlatmaktan artık biraz bıkmış halim var diyebilirim. Ne anlatmam gerekiyor? Hocam Almanya'da yaşıyorsun. İkon Evet. konseptinin kurucususun. Evet. 30 yıllık fizyoterapist miyiz? Ben 30 oldu mu? 34. 34 yıllık 34. fizyoterapist. Biz seni daha genç biliyoruz hocam. Demek Teşekkürler. ki bu iyi bir şey. Kurduğu konseptle birçok insana dokundu hocamız. Ama onun dışında hocam son sanırım 8 yıldır mı daha çok yani tam olarak ismi ne diyorsunuz? Hani yaşam koçluğu diyorlar bazıları, bazıları. Onu Evet, nasıl tanımlıyorsunuz? maalesef. Maalesef. Sistem dışı çalıştığım için yani sağlık sigortalarla çalışmadığım için burada Health Life Coach olarak geçiyor veya alternatif tıp olarak da geçebiliyor. Sadece özel hastalarla çalışıyorum ve benim e, çalışma alanım biyopsikososyal yani biyolojik arasında, vücut arasında, zihin arasında, sosyal yaşam arasındaki olan e, köprüyü kurabiliyorum. Herhangi sorunlar, sıkıntılar birbirlerini etkileyebilir diye Hı hı. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyorum, çözümler oluşturmaya çalışıyorum. Bir rahatsızlık ortaya çıkmadan önce veya pardon, sadece rahatsızlık boyutunda faydalı olmaya çalışıyorum. Bir hasar, sorun vücutta daha belli olmadan. Ve bu şekilde tabii ki eskiden çok daha fazla vücutla çalışıyordum. Şimdi çok daha fazla mental boyutunda, emosyonel boyutunda çalışıyorum. İnsanlar bir hayat krizinin içinde olduklarında, karar veremediklerinde, Eee, iş ortamında, aile arasında sorunlar varken yanıma geliyorlar. Bu şekilde çalışıyorum. Elinize sağlık hocam. Şimdi bu arada izleyicilerimize de söyleyelim. Sorularınızı soru alacağım zaman yazabilirsiniz ama biz konuşurken de oraya yorum yazabilirsiniz. Aklınıza gelen soruları sorabilirsiniz. Gördükçe cevaplamaya çalışırım. Hocam ilk olarak sizce vücut ne zaman konuşmaya başlıyor? Ve biz ne zaman duymayı bırakıyoruz? Böyle karmaşık bir soruyla başlayayım diyeyim. Evet. Sen sorularına zaten hayranım. Aslında soru sormuyorsun. Bana diyorsun ki hocam anlat diyorsun bana. Aslında soru sormadın. Yok hocam, soru Ama tamam. soracağım. Mutlaka sorularım olacak ama bir girişi böyle yapmamız lazım. Çünkü konu çok ağır bir konu. Bir giriş yapmamız lazım istedim yani. O zaman bana müsaade verirseniz Zafer, bir karşıt soruyla başlayabilir miyim? Tabii ki. Direkt. Hiç doğru veya yanlış cevap yok burada. Sadece cevap var. Diyelim ki Allah korusun bugün bütün hafızanı kaybediyorsun ve kim olduğunu da unutuyorsun. Ve sanki bu dünya bile sana tamamen yeni geliyor. Çok
e, garip geliyor. Bir yerde uyanıyorsun, nerede olduğunu bilmiyorsun, kim olduğunu da bilmiyorsun ve bu hayatta ne gerektiğini de bilmiyorsun. Hayatın içinde nasıl ilerlersin? Elbette ilk önce gözlemleyerek, etrafını gözlemleyerek bakıyorsun. Evet. Etraf, etrafındaki insanlar bir duruma karşı nasıl davranıyorlar? Diyelim ki bir yere gidiyorsun, orada görüyorsun ki birisi bir sahnede komedi yapıyor, herkes gülüyor. Yani okey, bir insan var, bir şey anlatabiliyor. Onun anlatması insanların zihninde bir şeyler oluşturuyor ve herkes gülüyor. Ve bunu anlamaya başlıyorsun. Tabii ki bu ortama e, ait olmak istediğin için onlar gibi olmak istiyorsun ve o zaman sen de gülmeye başlarsın. Veya birisi bir yerde bağırıyor ve etrafındaki insanlar bir şekilde susuyor. O zaman sen de neyi öğreniyorsun? Birisi bağırdığında susmam gerekiyor. Veya birisi kollarını açıyor, başka birisi de kollarını açarak ona doğru gidiyor ve sarılıyorlar ve yüzleri güzel gözüküyor vesaire. Bu şekilde aslında biz çok erken vücut dilimizi unutuyoruz ve bırakıyoruz. Bebeklik çağında Yani mı söyleyeyim? etraftan etkileniyoruz yani. Etraftan etkileniyoruz o zaman. Biz Elbette, yaşadığımız elbette. çevreden etkileniyoruz. Maalesef. Ondan önce daha yani sadece ilk 6-12 ay diyebilirim. Biz orada bebekken daha kelimelerin anlamlarını bilmeden önce neyi anlıyoruz? E, bir ortamın e, Türkçe ne dersiniz? İklimini anlarız orada. Evet. Yani orada birkaç insan var ve hepsi böyle sert, sert bakışlı. Okey, sert bakışlı aynı zamanda bir gerginlik hissediliyor vesaire. Ve o ortamda her insan bebekken e, düşünce artık değil, o bir düşünce değil, bir duygu oluşturuyor veya bir his oluşturuyor. Ben bu ortamda her şeyi harmonik tutabilmem için ne yapmam gerekiyor? Ve tabii ki buna bir mantık da oluşturamadığı için orada her oluşturduğu bir duygusal fikir yanlıştır tabii ki. Çünkü ne yeteneği var ne sorumluluğu taşıması gerekiyor. Görevi de değil. Ama tabii ki her bir çocuk sevmek istiyor, güvenlik ve emniyet istiyor. Ve bu üç faktörü sağlayabilmek için sürekli bakıyoruz. Yani ben sevmek istiyorum. Ona göre ne yapmam gerekiyor sevmek için? Veya emniyet istiyorum. Emniyeti hissedebilmem için ne yapmam gerekiyor? Kime gitmem gerekiyor? Onun için çok erken çocuklar anlıyorlar ki eğer sevgi çok istiyorsam annem yanına giderim. Eğer emniyet hissetmek istiyorsam babam yanına gidiyorum. Bu onların söylediklerinden değil davranışlarından belli oluyor. Çünkü bir anne ses tonu çok daha yumuşak. O bir çocuğunu sevdiğinde daha yumuşak oluyor vesaire. Baba sesi biraz daha kaba olduğu için o bir güvenlik veriyor, bir sertlik veriyor. Ve bunları yavaş yavaş anlıyoruz. Etrafımızı devam anlarken kendi duygularımızı ve hissetlerimizi aslında kaybediyoruz. Yani e, sınır koymayı da kaybediyoruz. Ben mesela şimdi sana sorarsam eğer içinde bir öfke hissediyorsan ne yapıyorsun? Eminim gereken yerlerde baskılıyorsun ve aslında göstermeyeceğin bir yerlerde orada gösteriyorsun. Yani diyelim Evet. iş ortamda öfkeleniyorsun ve orada baskılıyorsun. Eve gidiyorsun, orada patlıyorsun. Tam tersi oluyor. Ve burada biz öfkelendiğimizi bir şekilde anlıyoruz. Okey? Ama bizim bilinçaltımız neden orada baskıladığımızı anlamıyor. Ve bu şekilde Evet. tabii ki o zaman bizim ve vücut aramızdaki olan dili gittikçe kaybediyoruz. Kaybediyoruz, kaybediyoruz. Çoğu zaman sen de yapıyorsundur. Hastalarımıza soruyoruz. Eee, hayatınızda mutlu musunuz? Hayır, değilim. Genelde derler. Ve sorarsak son kez ne zaman mutluydunuz? Oh, bilmiyorum, hatırlamam gerekiyor. Yani siz şimdi 50 yaşına vardınız ve mutlu değilsiniz. Peki sizi ayakta tutan ne o zaman? Neden devam yaşıyorsunuz? Ve bu tarz soruları sorduğunda insanlar fark ediyorlar ki aslında hiçbir şeyi doğru düzgün hissetmiyorum. Peki sizi mutlu eden faktör ne olabilir? Onu da bilmiyorlar. Peki siz kendinizi mutlu edebilir misiniz? Onu da bilmiyorlar. Ama vücut dili aslında o kadar basit. Eğer bir yere gidiyorsan, korku hissediyorsan sen o korkuyu bir mantığa bağlamadan önce vücudun gerilmeye başlar. Nefesin yükselir. Omuzların kalkar kendilerini korumak için. Bunları artık hissetmiyoruz. Biz korkuya bir algı
veriyoruz, bir isim veriyoruz. Vücut dilimizi en fazla kapatan ve en fazla baskılayan maalesef bizim mantığımız. Ne zaman bir yorum katmaya başlarsak aslında vücut dilimizi unutuyoruz. Sen bilmiyorum hiç farkına vardın mı? Bir ortamda çok daha konuşkansın, çok serbest konuşabiliyorsun. Evet. Başka bir ortamda sen çoğu yerlerde aslında hayır demek istersin ama evet diyorsun. Ama bunu hissediyorsun. Vücudun Evet, sana hissediyorum ama kımıldayamıyorum. aynen, aynen. Ve burada vücut dili belli ama bizim maalesef mantığımız ne diyor? Şu an uygun değil, yapılmaz, ayıp diyerek bunları baskılıyoruz. Ama bizim ana dilimiz her ülkede ve her kültürde vücut üzerine gidiyor. Ve bunu yani böyle tarih kitaplarında, biyoloji kitaplarında çok güzel net okuluyor. Böyle daha köy ortamda sadece bir 300-400 kişi beraber yaşadığında eğer birisi orada diyelim boynu bükük omuzları öne doğru yürüdüğünde ortam ona önem veriyordu, bir dikkat ediyordu ve soruyorlardı senin neyin var? Direkt Evet. anlaşılıyordu. Veya tam doğru söylemedim. Biz bu zamanda soruyoruz neyin var diye soruyoruz. Eskiden aslında bunun yerine farklı bir şey soruluyordu. Bunu da unuttuk. Ne eksik sende? Çünkü o zamanlarda hayat tüm olduğunu ve uygun olduğunu, doğru olduğunu herkes kabul ediyordu. Sadece bir şey eksik olduğunda birisi rahatsız hisseder kendini ve o zaman sorarlardı bir köy ortamında eksik ne var burada şu an? Bize söyle çünkü o eksikliği biz bir şekilde kapatalım senin için. Ve o zaman bir iyileşme, iyi olma bir ortamın içinde çok daha sağlıklı oluyordu. Ama maalesef biz artık ne soruyoruz? Terapistler de bunu yapıyor. Neyin var soruyoruz. Ve neyin var sorusu çünkü biz hepimiz bilinç altında bunu kabul ettik. Dışarıdan faktörler bizi etkiliyor. Dışarıdan bize geldi. Ve bunu diyerek tabii ki bir şey bize katlandı, bize verildi. Ve onun için neyin var? Doğru sorusu. Ama Evet. vücut dilinde aslında her zaman sorulması gerekiyor. Ee, iyi olman için ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Bunu da herkes kendisine sorması gerekiyor. Senin karışık soruna karışık cevap verdin herhalde. İyi, güzel bir cevap verdiniz hocam bence. Hocam, başka bir şey soracağım. Hani biraz daha böyle yavaş yavaş böyle, çünkü izleyenler de biliyoruz ki vücudunu çoğumuz, ben de dahil, yeterince keşfettiğimizi düşünmüyorum. Peki biz burada sizin de en iyi bildiğiniz uzmanlık alanlarınızdan üstüne kitap da yazdığınız Ağrı'nın Dili diye. Ağrı bizim için gerçekten bir düşman mıdır, yoksa çözülmemiş bir mesaj mıdır? Yani insanlar vücutlarının hangi sinyallerini en çok görmezden geliyor? Yani biz burada klinikte şunu çok görüyoruz hocam. İnsanlar ağrıdan korkuyor ama ağrının ne anlatmak istediğini hiç sormuyorlar. Bunu maddeye bağlamak istiyorlar, MR'a bağlamak istiyorlar. İşte herhangi bir patolojiye bağlamak istiyorlar ama burada tam olarak işte ağrıyı doğru anlamadığımız için çözümlerinde de doğru çözümler bulamıyoruz. Yani işte ameliyat olum geçsin, ilaç içeyim geçsin, şunu yapacağım geçsin, yok ozon yapayım, yok şunu yapayım ama yıllarca kronik ağrı çeken insanlar var. Çözüm bulamayan insanlar var. Defalarca ameliyat olan insanlar var. Bu konudaki fikrinizi bir kısaca alabilirsem sevinirim. Umarım bir gün bana net bir soru sorarsın Zafer bana. Yani biz ağrının dilini neden anlamıyoruz hocam? Daha basit Ağrı, sorayım. ağrı ilk önce düşman değil. Bu bir. Ve ağrı tek bir ağrı yok. Birkaç tür ağrısı var. Ve elbette şimdi ben bu parmağımı alacağım. Parmağımı öyle bükeyim. Bu ağrı yapar. Çünkü bir dokuya bir yük biniyor ve bu ağrı yapar. Ama maalesef bu düşünce 500 seneden fazla artık herkesin beynine oturdu. Sadece bu kaldı. Yani bir dokuda hasar olması lazım ki ağrı olması için. Veya ağrı varsa orada hasar vardır. Maalesef işte
Descartes sayesinde böyle bir algı oluştu ve bu ağrının bir doğru parçası ama en en küçük parçası. Çünkü eğer öyleyse o zaman bunu da herkes anlaması gerekiyor. Şu an yük bindiriyorum, ağrı. Yükü azaltıyorum, ağrı gitmesi lazım. Ama çoğu insanlarda yük de hala var. Yük gitmiş ama ağrı da hala kalıyor. Ve burada maalesef herkes işte bir hasar dokusunun arkasında kalıyor ve herkes zannediyor ki her bir dokunun bir normal hali var ve bu normal haline geri dönmesi lazım. Halbuki her insanın geliştikçe, büyüdükçe, yaşadıkça her doku değişiyor ve hiçbir zaman aynı şekilde kalmıyor. Yüzümüzden tut, her kemiklerimize kadar disklerde hepimiz öyle. Ve bir hasar, hepimizde hasarlar var, hepimizde kireçlenme var, osteoartritler, artritler var vesaire. Ama bunlar her zaman ağrı yapmaz. Yani sadece dokuya bağlı olan ağrı basit. Veya başka bir örnek vereyim. Bir kickboksçu her zaman e, ayağını vurur bir yere. O hiçbir zaman ağrı hissetmez. Halbuki dokuya yük bindiriyor. Başka birisi hiç bunu yapmadığı için bir kez bunu yapsın, ağrı hisseder ve daha fazlasını hisseder. Yani doku e, gelişebiliyor ve buna göre ağrı adaptasyonu da oluyor veya ağrı da demeyiz. Çünkü onu artık tehdit olarak kabul etmiyoruz. E, Yani vücuttaki olan yükü öğrenebiliyoruz ve bu o kadar büyük bir konu değil. Ama buna kalan inanç maalesef işimizi zorlaştırıyor. Yani dokuda hiçbir şey bulunmuyor, görünmüyor artık veya görünüyor ve herkes zannediyor ki işte bu iyileşirse o zaman ağrı geçer. Bu bizim işimizi zorlaştırıyor. Halbuki ağrı e, bir mesaj. Bilinç altından. Bilinçaltı ruh ne demek istiyorsa. Bilinç altından ve bilinç altında birkaç bilinçaltı var. Sadece bir tanesi değil. Mesajlar oluyor ve genelde işte biyografimizde baskıladığımız herhangi bir duygular, tecrübeler, e, onlar ortaya çıkıyor ve kendilerini göstermek istiyor. Ve ağrı o zaman ilk olarak her zaman değişim demektir. Yani senin bilinçaltı sana diyor ki bir şeyler değiştir ve değiştir hayat içinde değiştir demektir. Tabii ki bunu hiç kimse böyle kolay kolay kabul etmek istemiyor. Herkes bir hasar arıyor. Herkes bir şey tamir etmek istiyor. Hiç kimse hayatla ilgili sorulmak da istemiyor. Sorulmak çünkü bunun arkasında tabii ki korku da var. Belki birden farkına varacaksın ki yaşadığın ortam uygun ortam değil. Bunu hiç kimse duymak istemiyor. Veya işte geçen bir paylaşım yaptım. Hayatın içindeki yaşadığın tecrübeler vesaire %50'si senin sorumluluğun. Sadece dışarıdan sana gelen bir yük değil ve başkasının bir suçu değil, senin de sorumluluğun. Çünkü başka birisi sana bir şey yapıyorsa o zaman sen neden bunu kabul ettin? Karşı tarafta bir soru var diyebilirim. Ve eğer insanlar bunu anlarsalar yani tamam vücutta aradım ve vücutta bir şey bulunmadı veya bulunduysa ama bu provoke olmuyorsa yani diste bir şey var ama diste basıldığında hissetmiyorsan o zaman daha derin bakılması lazım. Ve derin bakılması tabii ki burada vücut dili sadece bir dil. Yani bir mesajı transfer ediyor. Okey? Ve bunun altındaki olan mesaj anları senin biyografin. Biyografinin içinde senin ilişkilerin aile içinde anne baba kardeş arkadaş sonra okulda mesleğinde vesaire sonra sinir sistemin var sinir sistemin var sonra senin bir durumlara nasıl ne diyorsunuz coping baş edebiliyorsun ne diyorsunuz nasıl e, Mücadele. durumlara nasıl Evet. mücadele edebiliyorsun nasıl çözüm ortaklı mı çalışıyorsun, yok odaklı mı yoksa problem odaklı mı çalışıyorsun? Bunlar hepsi bir araya geliyor. Ve sağlık senin için ne? Sağlığın için ne yapıyorsun hayatın içinde? Genelde hiç kimse bir şey ama sonra vücudunu nasıl kullanıyorsun? Vücudun için ne yapıyorsun? Herkes arabasını tamire götürür, yıkamaya götürür ama vücudun için ne yapıyorsun? Veya ne zaman yemek yiyorsun? Aç olduğunda mı yoksa saate göre mi? Diğer planına göre mi? Yoksa kilo vermene göre mi? E, Bunlar araştırılması gerekiyor. Bizim fizyoterapistlerin
zor durumu tabii ki hasta bize geldiğinde beklentisi bak benim burası ağrıyor lütfen burasına dokun burasını çöz bir şekilde ve beni eve götür. Şimdi biz burasını kontrol ettik Zafer. Sana anlatmama Hı gerek hı. yok. Provoke etmeye çalıştım. Provoke edilmiyor. Serbest hareket ediyor. Tabii ki o zaman sormamız gerekiyor. Mesela benim yanıma gelse ben sorardım. Bu ağrı zamanında başladığında hayatınızda neler vardı? Bir şey zorluklar var mıydı? Veya ondan evvel bir şey var mıydı? Vesaire vesaire. Ne alakası var diyerek bir cevap geliyor. Anlatabildim mi? İstemiyorlar. Şimdi benim avantajım artık ben nasıl çalıştığımı bildikleri için insanlar bunu bilerek geliyorlar. Ama diğer zavallı fizyoterapistler veya öğrencilerim ne zaman biyografiyle ilgili bir soru sormak istediklerinde herkes ne alakası var diye soruyorlar. Halbuki mecbur. Çünkü senin bilinçaltın sana bir mesaj vermek istiyor. Anlatabildim mi? Ve burada e, müsaade vermiyor insan. Çünkü onun inancı illaki benim dokularımda, kemiklerimde, kaslarımda bir şey olması gerekiyor. Neden? Madde arıyoruz. Eğer Hep madde arıyoruz. herkes madde arıyor. Çünkü gerçek aynı zamanda bir acıdır. Gerçek aynı zamanda bir sorumluluktur. Eğer birisi 50 sene sonra fark ederse e, burada düşündüklerin yanlıştı veya e, güzel bir örnek vereyim. Geçen gün işte bir adam yanıma geliyor. E, 10 sene beri bel ağrısı çekiyor. 10 sene beri bel ağrısı ama bana diyor ki bel ağrısı 10 sene fıtığı var. Yani sorduğumda şikayetleriniz ne? 10 seneden beri fıtığım var bana diyor. Bana demiyor ne ağrısı. 10 seneden beri Evet. fıtığım var dedim. Okey. Fıtıkta 2 kez ameliyat oldu. Ama geçmedi. Herhalde ameliyatta bir şey ters yaptılar. Daha herhalde bir doku vardır vesaire vesaire. Bir sürü uzmanlara gitti. Okey. Dedim bakalım ben ilk önce şimdi o dokuya bakacağım. Ben orada bir dokuya yüklendiğimde ağrı oluşuyor mu? Eğer oluşuyorsa o zaman kesin dokudaydı. Tabii ki bir şey yok. Ben beline oturacaktım artık ona ispatlamak için. Ama ağrı provoke olmuyor. Ama o bana diyor ama ağrım var. Ben dedim ona inanıyor mu ağrınız var? Ama şimdi sadece birkaç soru sorarım size. Sizin gelişimle, kişiliğinizle vesaire. Buna hazır mısınız? Tamam hazırım. Sonra ona dedim bel eğilmekle bir şey. Bir anlamı var. Yani eğiliyorsunuz. Diyor evet. Ve eğilmekle mesela kimin kimin önünde eğilmek istemezsiniz? Kime karşı saygınızı göstermek istemezsiniz diye sordum. Daha bir isim söylemedim, sormadım. Tabii ki şimdi bu soru oluştu, o diyaloğun içinde oluştu. Ee, isim vermedi bir şey ama adam bana patladı. Ne alakası var? Bu ne saçma soru? Ne demek? Kimin önünde eğileyim ki? Hiç kimsenin önünde eğilmem. Dedim, eminim bir kraliçe gelsin onun önünde eğilirsiniz. Bir başbakan gelsin eğilirsiniz. Ya tamam da ama işte onları bırakalım. Onları her gün görmüyorum. Kim karşında eğileyim? Sonra dedim tamam okey ama bu öfke nereden geliyor? Bunun Evet. farkına vardınız mı? Öfkelendiniz. Diyor evet. Dedim, peki şu an öfkelendiğinizde şu an ağrımız nasıl? Bana diyor şu an bilmiyorum. Şu an sanki hissetmiyorum. Evet. Öfkeye müsaade veriyorsunuz. Öfke çıkabiliyor şu an. Öfkeye müsaade veriyorsunuz kendisini göstermesi için. Yani lütfen orada kalın. Öfkenizde kalın. Ondan sonra belinizi yeni döneriz. Ama şu an kendiniz bana söylediniz. Şu an ağrı hissetmiyorsunuz. Diyor her insan hissetmez. Eğer öyle sinirlendirirsiniz bana diyor. Sonra dedim tamam. Kısaltıyorum yoksa uzun sürecek. En sonunda babasıyla bir sorun var. Babası babasına karşı herhangi bir saygısı yok. Ve babası ona çok kötü davranmış çocukluğunda vesaire vesaire vesaire. Ve onun bel ağrısı en sonunda babasıyla arasındaki olan sorun. Babası da daha mevcut daha yaşıyor. O da tabii ki korkusu şimdi bana demeyin ben gideyim babamla konuşun dedi. Yok babanızla hiç konuşmanıza gerek yok. Gerek yok. Sadece bu öfkede kalmanın ne anlamı var? Bunu bana açıklamaya çalışın. O da bana diyor hiçbir anlamı yok. O zaman bırakın bu öfkeyi. Niye bırakamıyorsunuz? Onu da kısaltıyorum. Çünkü babasından daha bir şey bekliyor. Babasından saygı bekliyor. Hmm. Babasından herhangi bir sevgi bekliyor. Bunları alamadığı için öfke mevcut kalıyor onda. Sonra dedim tamam ben size demiyorum babanızla konuşun. Ama eğer bunu babanıza söylemezseniz en azından ona bir şans hakkı tanıyın. O size istediğiniz saygıyı gösterebilsin. Eğer göstermezse o zaman bırakabilirsiniz bu öfkeyi. En azından denediniz. Ama denemezseniz bu öfke kalır ve bu bel ağrısı kalır.
kalır. Diyor yok ben babamla konuşmam, konuşamam, aynı dil konuşmuyoruz vesaire vesaire vesaire. De, tamam o zaman babanıza sadece bir soru sorun. Bu soru benden gelsin. Okey? Babasına sorun bir insana nasıl saygı gösterilir ve saygı kim hak eder diye sorun. Bunu da yapmış aynı gecede babasına. Babası da tabii ki her insan hak eder vesaire. Ve onda da tabii ki ben bunu söylemedim. Kendisi sordu. Peki niye bana karşı saygın yok diye sordu. Ve babası bunu yıllar sonra dedi benim saygım var. Diyor nasıl var? Nasıl gösteriyorsun saygını? Ve birden anladılar ki aslında orada göstermedi babası bir şekilde saygısı. Ve babası da ona ne diyor? Sen bana saygı duymadın diyor. En sonunda bunu harika bir şekilde, bu her zaman öyle mi olur, çözebildiler. 10 sene ağrısı gitti. Ağrı geçti. Ağrı Hocam bu konu geçti. çok ilginç. Bu ağrı nörobiliminde de bu tarz şeyler, vakalar çok görülüyor. Tabii ilk başta fizyoterapistlere de halka da böyle bir değişik geliyor. Ya olur mu öyle şey işte kafadan bir sorunu varmış da o ağrı yapıyormuş. Buna kimse inanmak istemiyor açıkçası. Hani bu çok hani soyut bir şey gibi geliyor ama ben de bizzat birebir şahit olduğum için hem sizinle hem başka hocalarımızla da hem kendi vakalarımızda da şahit olduk. Bu gerçekten peki burada hocam bunun bilimsel açıklamasını izleyen meslektaşlarımız için yani burada şunu mu yapıyor beyin? Bunu halk için soruyorum yani yanlış anlamayın. Tekniği şeyini biliyorum az çok içeriğini ama burada yaşadığımız o kötü olayla ya da kötü anıyla bu beynimizde o an bir koruma içgüdüsü mü oluşturtuyor vücudun herhangi bir yerinde? Mesela bir arkadaşım vardı osteopat. Yıllarca sırt ağrısı çekmişti ama PNI eğitiminde hoca onunla sordu aynı sizin gibi. Ve en son annesinin ona saygı duymadığını, annesinin onu takdir etmediğini ortaya çıkardığında kızın sırt ağrısı geçmişti. Ve yıllardır da tedavi alıyordu sırtıyla ilgili. Bulunduğumuz ortamda da 50 tane insan vardı. Yarısı osteopat, yarısı fizyoterapist, doktor. O yüzden bunlara şahit oldum. Buradaki mekanizma tam olarak bilimsel olarak ispatlanmış mı, açıklanmış mı? Bu konuda siz daha iyi biliyorsunuz. O yüzden bir sormak istedim. Yani meslektaşlar için, şu an profesyoneller için sordum bunu. Ama tabii siz anlatırken halkımız da biraz daha anlayacaktır. Bilimsel olarak ispatlar var ama çok dar bakışlı yerlerde. Hı hı. Çünkü bu monofaktörel değil, Kesinlikle. Evet. multifaktörel durumlar. Ee, Yani bu tarz ve psikotravmalojilerde de e, bu şekilde bakılması gerekiyor. Nörobiyoloji var, nöropsikoloji var, ondan sonra nörofizyoloji var ve bunlar her birisi kendi başına bir dal. Yani bu her dalın içinde kendi ispatları var ama sadece bir parçası için. Ee, Tümü için bir model olarak farklı modeller var. Ve burada bilimsel olarak tümünü ispatlamak için zor ama parça parça tabii ki ispatları var. Yoksa hiç kimse bunu kullanamaz e, ve gittikçe de ilerliyor. Ama eskiden mesela böyle tarz modeller vardı. Organ dili deniliyordu. Sanki e, her bir simptomun tek kendi başına bir açıklaması var gibi herkes düşünüyordu. Yani mesela göğüs ağrısı denildiğinde, darlık hissettiğinde yani birisi seni çocukluğunda dar alana sokmuş gibi falan filan böyle açıklamalar Hı vardı. hı. Bunlar tabii ki doğru değil, doğru değil. Doğru olsa da bile sadece bir kişiye özel diğer faktörlerle beraber gerekiyor. Burada önemli olan e, bir bir durum, bir durum nasıl algılanıyor? Yani burada algı sistemi ilk önce çalışması lazım. Bir durum nasıl algılanıyor ve bunu çok net bilmiyoruz. Sadece düşünüyoruz birkaç modellerimiz var. Ama %100 bir insan o zaman da bir durumu nasıl algıladığını sadece tahmin boyutunda simptomların peşinde gittiğimizde böyle araştırmaca e, tahmin edebiliyoruz. O tahmini ispatlamamız gerekiyor. Yani bir durumu nasıl algılıyor? Ondan sonra bu durum sinir sistemi içinde nasıl
çalışılıyor. Yani nörovegetatif olarak. Çünkü bir stres yaratıyor. Stres hepimize gerekiyor. Ama bir stres bizi geliştiriyor, bir stres bizi geri atıyor, bir stres bizi sıfırlıyor. Ee, ve burada o insanın kendi kişiliği de bir, o zaman içeriye katılması gerekiyor. Bu kendi başına tekrar bir dal. Kişilik psikolojisi veya psikoanaliz Hı hı. vesaire. Burada insanın inançları, ihtiyaçları, değerleri vesaire hepsi içine geliyor. Yani bir duruma karşı. Sen mesela e, futbol stadyonuna gidiyorsun, futbol seyredebiliyorsun. Futbol stadyonunda benim için stres. Evet, Gidemem. Sen sizi orada orada eğlen. düşünemiyorum. Düşünemiyorum sizi Yok. orada. Benim için stres. Şimdi burada tabii ki bakmamız gerekiyor. Bizim sinir sistemimiz farklı yapıyor. Ben bir yerde bomba patlasın, savaş olsun bana hiç stres olmaz. Sen belki orada kaçarsın. Bunu %100 bilimsel tutabilmek biraz zor. Evet. Nörovegetatiften sonra biyografi, yani biyografinin içinde ilişkiler psikolojisi içine geliyor. Psikodinamik geçiyor. Bu da kendi başına bir dal. Coping dediğim işte coping bir duruma nasıl mücadele ediliyor. Ve sonunda vücut içinde cevaplar, organ dili kendisi. Bu her zaman farklı. Yani demin göğüsten örnek verdim. Diyelim bir kişi geliyor, göğsünde bir darlık hissediyor ve zor nefes alabiliyor. Bir insanda çocukluğunda işte ona bir yaşamak için bir alan verilmedi. Serbest olması için alan verilmedi. Ve artık 40 yaşlarında, 50 yaşlarında darlık hissi hissediyor. Astım da olabilir. Başka birisi çok büyük bir utanç hissediyor ve kendisini saklamaya çalışıyor. Başka birisi içinde böyle öfkeyi sıkmış ve korkuyor ve kendisini suçlu hissediyor. Ben şu an öfkemi gösterirsem başka insanları üzebilirim ve o zaman kendimi suçlu hissederim. Ben bunu yapmak istemiyorum. Onun için kendimi kapatıyorum. Yani bir simptom her kişiye özel 3 tane farklı hikaye yapıyor ve 3 tane farklı nörovegetatif bir cevap. Neyi biliyoruz bu biyopsikososyal çalışmalarda? Her insana 2 tane genel faktörler gerekiyor. Emniyet, güvenlik, ikisini bir araya koyuyorum. Ve bağlılık, sevgi. Ve bağlılık diyorum, aitlik değil, bağlılık. Yani bir insana, bir ortama bağlı olabilmek ama özgür bir şekilde. Mecburiyet altında değil. Ve emniyet de bu şekilde. Ben kendimi emniyetli hissetmek istiyorum ama bunun için bir şey yapmak da istemiyorum aslında. Bu daha bir bebek düşüncesi. Ama her insan bunu istiyor kökünde. Ama bundan sonra gelişen faktörler, hele bu zamanda, çünkü zamanında bir vertikal zinciri vardı. Yani e, dededen, neneden, büyüklerden gelen bilgiler bizi geliştiriyordu. O bizim ortamda. Şimdi artık horizontal bir boyut oldu. Sosyal medya, arkadaşlar, internasyonel bilgiler vesaire, dergiler ve insanlar çok daha fazla strese geliyorlar. Birkaç bin sene önce bir insan strese girdiğinde o stresi öğreniyordu. Yani ben bir strese girdim. Ona göre cevap verdim ve bu cevap beni ya geliştirdi veya bir kusur gördüm, bir hasar gördüm. O zaman bir adım geriye gittim. Ama ilerlemek için, bu strese karşı başka gelmek için yine de bir öğrenme prosedürünün içine geçiyorum. Ve bu şekilde evrim içinde yoksa gelişemezdik. Bu zamanda şimdi nasıl? Stress management diyoruz Her artık. yerden uyarılıyoruz. Şimdi stress management diyoruz. Yani her şey fazla. Bir stres bizi geliştirebilir? Yok. Çok az insanlar, çok az terapistler bunu yapıyor. Yani biz genelde stresi azaltmaya çalışıyoruz. Azaltmaya. Zaten anlatabiliriz çünkü çoğu şu an yaşadığımız stresler gerçekten fuzuli. Ama evrim içinde stresin sayesinde geliştik, öğrendik. Vücut dille beraber bunu yaptık. Ve şimdi bu zamanda her şeyi mantığa bağladığımız için sürekli stresin içinde kalıyoruz. Ve biyografiye bakarsan hepimiz içimizde çocukluğumuzdan herhangi bir şey taşıyoruz. Hepimiz bir şekilde taşıyoruz. Ama bu taşıdığımız e, oluştuğu zaman genelde bilinç altında biz buna pre-verbal diyoruz. Yani kelimeler daha oluşmadan oluştu. Biz şimdi dersek ben çocukluğumda bunu yaşadım, bunu çizdim. Bu bizim mantığımız, bizim yorumumuz oluyor. Ama bilinç altında nasıl kaydedildiğini bilmiyoruz. Onu sonradan bulabiliyoruz. Biliyoruz. Ve onun için çoğu hastalarım her zaman bana der ki ben
hiç bunu düşünmezdim. Bunu böyle bilmiyordum. Ben her zaman bu şekilde zannettim. Suçu ona attı vesaire. Halbuki e, her zaman farklı. Her zaman farklı. Düşündüklerine göre her zaman farklı. Onun için tekrar topluyorum. Bilimsel dediğinde parça parça bilimsel. Tabii ki kanıtlar var. Ama biyopsikososyal dediğinde ve bu biyopsikososyalin içinde hepsinde subkategoriler var. Hepsini bir araya getirmek işte bu uzmanlık demektir. Yani bu kolay değil. Ve bazı yerlerde sadece empirik boyutunda kalıyoruz, tahmin boyutunda kalıyoruz ama kanıtla, ispatlayarak ilerliyoruz. Cevap verebildim mi? Teşekkürler. Çok güzel bir cevaptı. Hocam tabii ben de şimdi bir yandan da hani burada moderatörüm ama bir yandan da böyle dinleyici gibi de dinliyorum. Bazen unutuyorum yani hani ben soru soracaktım diyorum. Dur kendine gel Zafer diye. Akıcı bir konu çünkü o sevdiğim de bir konu. Şimdi Metin sorunu gördüm. Alacağım şimdi birazdan sorunu. Şöyle bir şey var hocam. Fizyoterapistler olarak biz tamam önce soruyu bir alayım, güzel bir soru çünkü o yüzden e, onu bir size sormak istiyorum. Metin İşli bizim e, hem dernek yönetiminde hem de il temsilcilerimizden sorumlu arkadaşımız. E, Hocam santral sensasyon ile emosyonel yük arasındaki ilişkiyi nasıl konumlandırıyorsunuz? Sizce duygular sensitizasyonu başlatan mı, sürdüren mi, yoksa sadece eşlik eden bir faktör mü? E, Burada tabii fizyoterapist olmayanlar için bunu açıklamak da lazım. Evet hocam. Soru orada yazılıydı. Göremedim. Central sensitization, Evet. emosyonel yük E, arasında ilişkiyi nasıl konum? Şimdi bana söylersin konumlandırıyorsunuz ne demek? Konumlandırıyorsunuz. Location. Location mı? Dur, dur. İlk önce öyle başlayalım. Um, Central sensitization nörobiyolojik To position, to position. Özür dilerim. to position. Okay. Central sensitization beyinde olan bir proses, bir prosedür, bir süreç, bir durum. Ee, Duygu dediğimizde e, o da beyinde açıklanabilir ama bir duygu nasıl oluştuğunda orada algı gerekiyor ve maalesef duyguda da yorum olduğu için e, onu central sensitation'a direkt bağlamam, sadece bir eşlik eden faktör söylüyorum. Yani emosyonel durumlar central sensitation'ı artırabilir veya azaltabilir ve oluşturabilir. Hepsi bir arada. Bunu net söyleyebilirim. Central Sensitization dediğinde duyguları ayıramazsın. Yani her zaman beraber çalışman gerekiyor. Sadece Central Sensitation'a bakmak, ona e, e, bir şekilde faydalı olmak, duygular çalışmadan ben yapmam. Bazılarının yaptıklarını biliyorum ama ben yapmam. Çünkü duygular artırabiliyor, azaltabiliyor, eşlik edebiliyor ve bazı yerlerde de sebep olabiliyor. Hocam şimdi teşekkür ediyoruz cevap için. Bizim meslektaşlarımız açısından siz dünyadaki herkesi de az çok görüyorsunuz. Tüm ülkeleri de az çok biliyorsunuz. Fizyoterapistler sizce vücudu gerçekten iyi dinliyor mu yoksa sadece ölçüyorlar mı? Yani biz hastayı iyi okuyabiliyor mu fizyoterapistler yoksa sadece tekniği iyi olsa hasta iyileştireceğini mi düşünüyorlar? Yani benim de gözlemlerim var bu konuyla ilgili ama yani bizim sizin son yıllarda söylediğiniz gibi biyopsikososyal, ona bir de spiritüel de eklemişler yeni araştırmalarda. İyi bir fizyoterapistin en önemli kası hangisidir? Soru bu hocam. Gözü mü, eli mi, zihni mi? Beğendiniz mi? Sana öyle bir cevap vermek istiyorum Zafer. Belki cevabından o zaman anlarsın. Ee, bir e, Python diyorsunuz. At arabası Python mu oluyor? Python mu? Ne oluyor? At arabası. Faytonlar var burada. Atla gezdiren ama artık Evet. kaldırıldı sanırım. Okey. Bir Python var. Okey. Hı hı. Ee, Python vücut diyelim.
Okey? Okey. Ee, atlar duygular diyelim. Okey? Ee, atları şeyden kişi ne oluyor? O adam ne oluyor? Pythoncu mu deniliyor? Ona ne deniliyor? Faytoncu herhalde. Evet, Faytoncudur. Pythoncu mu deniliyor? Evet. Kim olduğunu biliyorsun değil mi? Atları şey yapan. Evet, evet, evet. Pythoncu oluyor. Atı Bana süren, gülme. at. Atları süren kişi. Evet. Okey? Yani tekrarlıyorum. Python vücut oluyor. Atlar duygular oluyor. Hı hı. Ve Pythoncu diyelim artık. Akıl veya mantık yapıyor. Veya beyin de diyebilirsin. Python'un içinde ruh oturuyor, bilinçaltı oturuyor vesaire. Ve Pythoncu gittiği yolda ona hayat diyebiliriz. Okey? Şimdi bu at bir yere veya bu Python istediği yere varamadı. Varamadığında neden varmadı? Gel bana cevabını ver. Sorun nerede? Pythoncuda mı? Atlarda mı? O Python'un tekerleri mi yanlış mıydı? Veya Python'un içindeki olan ruh e, yanlış istikameti mi verdi? Vesaire. Hepsi bir arada. Sen bana vücut dediğinde e, veya bir fizyoterapistin en önemli kası ne olması gerekiyor biliyor musun? Merak. Merak Merak. olması gerekiyor. Ne zaman bir fizyoterapist her şeyi öğrendiğini zannediyorsa bay bay. Teknikler önemli. Tekniklerin yeri var. Çünkü teknikler olmadan düşündüğünü, bulduğunu ispatlayamazsın. Çünkü bir bir anamnez bir araştırma. Ama bir araştırma hastanın söylediklerini, simptomlarını transfer etmen gerekiyor. Bilgine oturtabilmen için. Bilgine oturtabilmek için. Transfer ettikten sonra tercüme etmen gerekiyor. Kendin için. Tercüme ettikten sonra bir kalıba oluşturman gerekiyor. Ve bu kalıp en iyi durumda her insanda farklı olması gerekiyor. Her zaman aynı şeyi kullanıyorsan veya aynı cevabı veriyorsan bir hata vardır o zaman orada. Eğer bunları yaptıktan sonra bulduğunu, tahmin ettiğini ispatlaman gerekiyor. Bunun için teknikler gerekiyor. Ama teknikler burada yani belki sadece %10'u yapıyor diyebilirim. Diyelim şimdi bunların hepsi bilgin var. Bilgin var, teknik yeteneğin var. Gözlemleyebiliyorsun. Okey? Ee, daha ne demiştin? El, göz, dinleyebiliyorsun. Yoksa anamnezi Hı hı. yapabilir, dinleyebiliyordun. Peki bilgi organizeyi nereye katarsın? O da kendi başına bir yetenek olması gerekiyor. Yani Evet. bir bilgiye o kadar bilgin var. O kişiye özel o kısa zaman içinde o bilgiyi nasıl organize ediyorsun? Çünkü hızlı bir şekilde bilgini filtre etmen gerekiyor. Şu an bu gerekmiyor, bu gerekmiyor, bu gerekmiyor, bu gerekmiyor. Eğer sadece bir teknik, bir model, bir konsept içinde kalırsan o zaman her zaman o insanı o kalıbın içine sokarsın. Ve bir sürü faktörleri görmezsin, ignore edersin. Ee, o insana da haksızlık yaparsın aslında. Ama sürekli kendin meraklı kalırsan ve merak şeklinde her şeyi sorarsan ve bilgini destek olarak kullanırsan o zaman ben sana derim en önemli kas fizyoterapistin merak olması lazım. Cevap verebildim mi? Evet hocam, kusura bakmayın, arada benim bir bağlantım çok güzel bir cevaptı. Arada bir 15 saniye bağlantı kopukluğu yaşadım. Ee, Bir şey tekrarlamam gerekiyor Bu mu? zaten hani ben yok, benim için gerekmiyor. Devamlı biliyorum da özellikle hani bizi Duymuyorum. izleyenler var. Zafer duymuyorum. Hepimiz, pardon bir saniye. Alo. Zafer bıktın mı benden? Ne oldu? Duyuyor musunuz beni? Ya arada bir oldu. Sonra bir bağlantı oldu. Alo.
Ben yalnız mı devam edeceğim artık? Zafer en azından reklam koysaydın insanlar için ya. Hocam geliyor mu sesim şimdi? Geliyor, evet. Ya kusura bakmayın ben bir anda internet gitti, şey oldu. Hocam bu konuyu da açıklayalım, bu konuyu da konuşalım. Ya ben TEDx konuşmasına gidiyorum. Herkes konuşuyor. Tam ben çıkacağım zaman da bütün salonun ses sistemi bozuluyor falan. Benimle olayın hiçbir alakası yok yani. Ben konuşmacıyım. Hani Baksana, organizasyonda değil. dijital dünya bile senden bıkmış. Bence net bir cevap Bıkmış işte. mı? Ya hocam mesela Adana'ya gidiyorum. Adana'da mesela iş yerine gidiyorum. Ben yokken internet müthiş çalışıyor mesela. Benim gittiğim gün internet bozuluyor mesela. Hiçbir şey yapmıyorum. Yani internette bir şey de yaptığım yok yani. Kapıdan içeri giriyorum, modem bozuluyor. Yani bunun da bir değişik bir enerjisi var herhalde. Bilmiyorum ve böyle hani enerjimin yüksek olduğu, böyle heyecanımın yüksek olduğu durumlarda hep şey olur. İşte kurslara başlarken mesela ya da konuşmalara başlarken mutlaka teknik bir sorun çıkar yani. Ben bunu çağırmıyorum ama başıma geliyor. Öyle bir şey var. Neyse ben devam edeyim. Bunu Kusura başka bakmayın zaman konuşabiliriz. bağlantı kesikliği için kusura bakmayın. Biz sizinle tabii 2010 yılında tanıştık. Hatta daha önce tanıştık. 2009 muydu? 2009'un sonu 2010 gibi siz Türkiye'ye gelmiştiniz. Hı hı. Orada tabii sizin işte eğitimler, sohbetlerimiz, daha çok böyle sohbetlerimiz, işte yemekler, beraber böyle bulunduğumuz vakitlerde ben çok şey öğrendim açıkçası. Hani hem meslek adına hem hayat adına bakış açımızı çok değiştirdiniz. E, Ben hani bendeki değişimi kendiniz fark ediyorsunuzdur ya da etmiyorsunuzdur. Ama kendi öğrencilerinizde ya da kendi hoca ekibinizde Hı hı. öğrencinin değiştiğini ya da hani verdiğiniz eğitimle bir fark yarattığını gözlemliyor musunuz? Ne görüyorsunuz orada? Yani özellikle Hı. şu felsefi konulardan sonra en son bir communication yapmıştınız. Ondan sonra Hı. öğrencilerinizde bir aydınlanma oldu mu yani? Orada ben çünkü bir uğramıştım falan böyle hepsi böyle boş boş bakıyordu en son size. Beyinlerini Hı. yakmıştınız. Yani ne oluyor yani bu hani orada öğrencilerinizdeki değişimleri görüyor musunuz? Çok çok kendileri de bana söylüyorlar. Mesela biraz komik bir olay olmuştu. 2017'de Almanya'dan bir arkadaş beraber gelmişti Türkiye'ye, İstanbul'a. Ve orada öğrencilerimiz sorguluyor. İşte neden Ezgi Kemali'de eğitim alıyorsunuz, neyi beğeniyorsunuz gibisine. Ve oradaki grup hemen hemen hepsi ilk verdikleri cevap Özdeşik Kemali hayatını değiştirdi. Şimdi o da tabii ki bunu anlayamadı çünkü eğitime geliyorsunuz. Aslında onun beklentisi ben bunu öğrendim. Bu öğrendiklerimle artık bunları yapabiliyorum, bunları çözebiliyorum. Beklentisi buydu ve herkes de hayatımı değiştirdi. Ona bir şekilde şok oldu. Sonra akşam yemeğe gittik. Orada asistanlarımla da konuşmuştuk zamanında. Onlar da aynı şey dediğinde adam bana soruyor. Sen ne yaptın bunlara? Ben kendim algılamamıştım bile öyle bu değişimi insanlarda. Eee, Sonra adım adım bilinçli bir şekilde bunu gözlemledim. Ve elbette çok güzel bir tepki, bir gelişim görüyorum. Harika da diyebilirim. Aynı zamanda üzücü. Neden? Çünkü Türkiye'de fizyoterapistler maalesef bir sisteme göre çalışmaları gerekiyor ve bu sistem sadece sağlık sistemi demiyorum. Oradaki olan kültür maalesef daha hala şey mantığında. Benim bir ağrım varsa vücudumla ilgili bir sorun var. Şimdi Ezdeşir Kemali geliyor oraya ve sadece ben değil. Türkiye'de başka hocalar da var. Artık biyopsikososyal eğitimi veriyorlar. Ee, Sadece benim tecrübemde tabii ki konuşabilirim şu an. Ee, Ve ben geliyorum onlara diyorum ki işte biyopsikososyal var. Psikososyal etkiler vücutta bunları yaratabilir. Ee, Ve bunların hepsi hem onlara mantıklı geliyor
hem kendileri kanıtlayabiliyorlar. Yani sadece bu bilgi bana ait değil. Sadece ben bunu ispatlayamıyorum. Kendileri de ispatlayabiliyorlar. Veya seninle masada oturduğumuz, ben sana bir şeyler açıklıyordum. Sen diğer gün beni arayıp bana ne diyorsun, ne diyordun? Hocam denedim, gerçekten öylemiş diye bana söyledin orada. Yani bu bilgi tekrarlanabiliyor, kanıtlanabiliyor. Bilimsel kanıtları var mı yok mu o kadar önemi olmuyordu. Çünkü kanıtlanabiliyor. Sadece bir kez değil, her zaman, ve bu kanıt da her zaman modifiye edilebiliyor her insanda. Ve bunu da görüyorlar, başarılı oluyorlar ama maalesef sistem onlara bu tanımı veremiyor. Bu saygı da vermiyor. Çünkü herkes fizyoterapist duyduğunda Türkiye'de neyi düşünüyor? Orada egzersiz yapıyor, masaj yapıyor vesaire düşünerek ve elektriği takıyor, bu düşünüyor. Halbuki fizyoterapistler e, o kadar yeteneklere sahip, o kadar imkanlara sahipler. Ve hastalar buna engel olmazsa, yani kendileri derseler ben gidiyorum oraya, ben gidiyorum oraya, ben vücudumu götürmüyorum, ben gidiyorum oraya, ben kendimi daha iyi tanımak için, bilmem için, bendeki sorunları bilmem için vesaire ben fizyoterapistin yanına gidiyorum çünkü beni dinleyebiliyor, bana yakın oluyor, bir güven bağı kuruyor. Benden daha iyi vücudumu anlıyor ve bana anlatmaya çalışıyor. Benim hayatımla ilgili olan sorunları sorguluyor, anlıyor, çözüyor. Çevremdeki olan sorunları sorguluyor, anlıyor vesaire. Ve benimle beraber bana bir hayat yolu gibi bir şey çiziyor ve sonunda vücudum daha sağlıklı oluyor. Ağrılarım geçiyor. Eğer bu şekilde sistem daha fazla bunu kabul etse ben daha mutlu olurdum. Çünkü benim tecrübem, şimdi benim öğrencilerim de hocam sizin dediğiniz harika, bunu yaptım ama işte benim hasta kitlem buna hazır değil, inanmıyorlar. Soru sorduğumda neden soruyorsun soruyorlar vesaire. Yani engeller konuluyor. Engeller konuluyor. Bu neye benziyor? Sen, çok ağır bir örnek olacak. Senin elinde bir altın var. Okey. Böyle bir adaya gidiyorsun ve o adada insanlara diyorsun ki al, bu bir altın, ve o ona bakıyor diyor ben bununla ne yapacağım? Yani fizyoterapistler aslında meslek kitlesi olarak ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu daha insanlar e, bilmediklerim için bilmiyorum, ne söyleyeceğimi bilmiyorum şu an. Tabii ki o zaman benim onlara verdiklerim onları istediği kadar kişi olarak değiştirsin. Kişi olarak değiştirsin. Kendi çevrelerinde, ortamlarında tabii ki özgür yaşayamazlar. Ve komünikasyon meselesi dedim. Komünikasyonda orada neyi öğrendiler? İnsanların arasındaki olan ilişkiler ve oradaki olan sohbetler daha derin girebiliyor. Ve aslında nasıl olması gerektiğini. Şimdi bunlar bunu yaşıyorlar. İlk sorunlar nerede gördüler? O zaman kendi ilişkilerinde, eşleriyle, aileleriyle vesaire vesaire. Ve bu bir taraftan güzel, çünkü gerçeği bilmek güzel ama gerçeğe sadece sen yalnız yaşıyorsan bu biraz zor. Çünkü gerçeği bir ortam kabul etmesi gerekiyor gerçek olması için, sadece senin değil. Ve bu son yıllarda beni izliyor ve şu an bilmiyorum haberin var mı, işte benim ablam suçlu bu arada. Ablamın suçu. Canan E, ablaya da selam olsun, evet. İKOMT mental istiyorlar. Yani psikosomatik çalışmalar vesaire. Bu bir uzun eğitim olacak ve benden bunu istiyorlar. Tabii ki bu eğitimi verebilirim bir şekilde. Ama o zaman fizyoterapistler Türkiye'deki insanların bildiği gibi sadece egzersiz değil, sadece bir yere basmak, kütletmek değil. Fizyoterapistin yanına gittiğimde o zaman ben kendimi çıplak yapmam mı gerekiyor? Yani hayatımla ilgili bana gelen sorulara cevap vermem gerekiyor. O insana güvenmem gerekiyor demektir. Ve bir seansta bu geçmeyecek. Birkaç seans, bir süre, bir 6 ay, bir sene gerekli veya sonra daha devam da edebilir. Bu şekilde o zaman insanlar hazır gitmesi gerekiyor fizyoterapistin yanına. Ne zaman beni bu şekilde ikna edebilirseniz ve bana derseniz tamam artık böyle bir zamana geldik, insanlar bunu algılıyor, anlıyor, biyopsikososyal ne olduğunu insanlar biliyorlar. Vücut ve zihin ayrılmaz, bunu da herkes anlarsa belki eğitimi veririm. Ama bu zamanda şimdi bana istediği kadar her önce bana derse hocam sizin sayenizde, sizin dersinizde ben geliştim, hayatım değişti. Ee, Bana yeterli değil. Onlar kişi olarak kesin değişti. Ama aynı zamanda sanki de onları daha büyük bir yalnızlığa düşürdüm de diyebilirim. Hiç unutmayacağım bunu, Umut'u tanıyorsun. Umut Şahin. Bana ilk öğrencilerinden birisi bana ne diyordu? Abi sen bize 25 sene erken geldin.
Ve o zaman da ben bunu tam algılayamadım. Şimdi çok iyi anlıyorum. Ee, Ve üzücü aslında. Bir şekilde üzücü. Yani umarım çok yakında senin dinleyiciler bunu daha iyi kabul ederler. Yani bir ağrı denildiğinde e, direkt bir vücutta bir şey aramayın. Vücutta hissediliyor ama bu bir mesajdır. Bu mesaj da aynı zamanda hayatınızda bir şeyler baskılanıyor. Bir sorun vardır. Ve bunun çözümü fizyoterapistler harika bir şekilde size faydalı olabilirler çözmesi için. Ve bu bir psikolojik durum değil. Bu bir psikolojik bir hastalık da değil. Anlatabildim mi? Bu bir organize problemi diyebiliriz aynı zamanda. Veya farkındalık, çoğu şeyin farkında değilsiniz. Farkında değilsiniz. Mesela sen kendin diyorsun, kronik ağrılarda hastalar geliyorlar. 20 seneden beri ağrıları çekiyorlar. Ve biz onlara soruyoruz. Peki şimdi bu ağrılar geçerse hayatınızda ne değişecek? Cevapların genelde ne oluyor? Ağrılarım geçerse kendimi iyi hissedeceksin. Tamam. Peki iyi hissedeceksiniz. Hayatınızda ne değişecek? Nasıl ne değişecek? Şu an ağrı hayatınızı engelliyor mu? Tabii engelliyor. Nerede engelliyor? Neyi yapamıyorsunuz? Ve birden başlıyorlar düşünmeye. Doğru aslında. Nerede beni engelliyor bu ağrı? Eğer bu ağrı geçerse ne yapacağım? Çünkü beyin nasıl öğreniyor? Eğer ödüllenirse veya cezalandırılırsa beyin bu şekilde öğreniyor. Yani ben bu Evet. ağrıların geçmesi için benim ödülüm ne olacak sonunda? Ben bu ağrılar geçtiğinde hayatımda neler değiştireceğim? Neyi yapmak isteyeceğim? Vesaire vesaire. Eğer bu şekilde bir insan düşünmezse o zaman ağrı geçmesi biraz zor olur. İstediği kadar terapist yetenekli olsun, el hisleri iyi olsun vesaire. Ama bu tedavi sonunda bir ödül olması lazım. Hem terapist hem hasta için. Ama ilk önce hasta için. Ve sadece benim ağrılarım geçsin, benim hayatım güzel. Bu yeterli değil. Veya terapistlerin dedikleri hastaya iyi geldi. Bu da bir tedavi sonucu değil. Hiçbir şekilde. Git Mersin'e birisine tantuni yedir, o da iyi gelir ona bir kısa zaman. O zaman ağrıları geçer mi? Hayır. Yani Özgürleştirmek burada bizim burada hedefimiz biraz. evet, evet. Bir sürü faktörler bir araya geliyor ve bu faktörler bu durumu kompleks ettiğini de herkes kabul etsin ve fizyoterapistler burada sadece bir kas eklem üzerinde çalışmıyor. Tüm insan üzerinde çalışıyorlar. Ve hafta sonları gidiyorlar eğitime, orada oturuyorlar, ailelerinden uzak kalıyorlar, para veriyorlar vesaire. Ve her insan düşündüğü ben fizyoterapiste gittiğimde bir küt edecek şey yapacak. Yok böyle değil. Come on friends. I'm sorry Evet. biraz heyecanlı konuştum. Çok güzel konuştunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir, verimli bir program oldu. Biz bunu ara ara yapalım. Daha böyle konularımızı da değiştiririz. Siz de. Seni de ara ara. Seni de mi ara ara? Tabii Çok hocam. beklersin. 6 ay sonra yine konuşurum seninle. Tamam hocam, 6 ay sonraya gün ver yani. Şimdiden yazalım. Bilelim günümüzü. Zafer. Tamam onu yapabiliriz. Seni seviyoruz hocam. Teşekkür Thank you. ediyoruz. Gerçekten hem mesleğe kattıklarınız için Türkiye'de, yani bu mesleğe katkı sunan Türkiye'deki değerli hocalardansınız. Çok Hem teşekkürler. eğitiminizle hem kişiliğinizle biz teşekkür Çok teşekkürler. ediyoruz. Ben aynı zamanda Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı olarak da tüm fizyoterapistler adına Türkiye'de sizi de bir organizasyona davet etmek istediğimizi, TFD'nin yapacağı ileride. Buradan da Okay. söyleyelim. 6 ay önceden söylerim hocam. Tamam, söylersin bana. Ee, Tamam. Ben her dinleyiciden özür dilemek istiyorum. Benim Türkçem de hala zayıf, gelişmedi. Umarım herkes bir şekilde dilinden anlayabildi. Yoksa Anladılar, sen artık anladılar. tercüme edersin. Hocam şey yapacağız biz. Şimdi bunu montajlarken altına Türkçe altyazı koyacağız. Türkçe altyazıyla ve İngilizce altyazıyla yayınlarız yani. İngilizce de anlaşılır. Yakında benim yerime yapay zeka oturtursun sen ya. Yok hocam yok. Ben orijinalleri seviyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Ben Kendinize iyi teşekkür ediyorum. bakın. İyi Görüşürüz Zafer. akşamlar. Sağ İyi olun. akşamlar. Bay bay.